Merhaba arkadaşlar. Deminden beri videonun bu kısmını bilmem kaçıncı kez çekip duruyorum. Bir şekilde olamıyor. Açılıma da daha başlayamadım. Bu kısımda bir takılma yaşıyorum. Hayır olsun diyelim. Söz verdiğim üzere kendi hazır paketlerim içinden hazır paket 10'u size yapacağım. Hazır paket 10 bir ayrılık açılımı aslında. En çok bu talep edildiği için bunu yapacağız. Objeler oluşturdum sizlere. İstediğinizi seçebilirsiniz. İlk hangisine çekiliyorsanız onda mesajınız vardır. Bu açılımda tam 9 tane soru irdeleyeceğimiz için olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Seçtiğinizi varsayarak Turvat'ından başlamak istiyorum. Evet, bu kişi ilk sorumuz. Ayrılığınızla ilgili ne düşünüyor? Artık videonun şu kısmında bir sıkıntı da yaşasam, bir sorun da olsa kapatmayacağım. O az önceki kısmı herhalde bir 7-8 kez çekmişimdir. Kağıdım düştü. Buradaki kağıt da bir oynak mesela, bir durmuyor. Her zaman kağıdımı koyduğum yer soruları okumak için. Ayrılıkla ilgili ne düşünüyor? Evet, ne düşünüyorsun? Evet, ayrıldınız ayrılalı. Bu kişinin çok daha farklı bir bakış açısından olaylara baktığını görüyorum. Düşünüyor, tıkanmış vaziyette düşünüyor. Daha fazla fedakarlık yapabilirdim diye düşünüyor. Bilgece davranmamış olabilir. Egolu, kibirli davranışları sizi ayrılığa mecbur bırakmış olabilir. Biriniz daha huzurlu, daha farklı, bakış açınızı daha iyi bir tarafa çevirebileceğiniz bir kıyıya doğru yönelmişsiniz. Eğer bu kişi bunu yaptıysa arkadaşlar, fedakarlık yapmak istemediği için, eğer ilişki içerisinde siz gitmek durumunda kalan tarafsanız, o benim yüzümden gitti, ben şimdi bunun cefasını çekiyorum diye düşünüyor ayrılığınızla ilgili. Değişen şartlara daha iyi ayak uydurabilirdi, esnek olabilirdi. İş, para, kariyer durumuyla ilişkinizi daha iyi idare edebilirdi. Bunları düşünüyor. Kafasında bu aralar bu kişinin çok fazla dolanıyorsunuz. Dün 8 Kasım'da Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşti. Burada bir dolunayımız var. Ve düşüncelerini sorduğum için şuradaki kuru kafa da benim dikkatimi fazlasıyla çekmiş bulunmakta. Buradaki karga da pentagram olan yıldızlı bir zincir kolyeyi kafasında böyle tutuyor. Yani önemli bir bilgi elde etmeye çalışmış ya da bir farkındalık, bir aydınlanma yaşamış olabilir arkadaşlar bu insan. Ayrılığınızla ilgili bunları düşünüyor. Peki, diğer soruya geliyorum. Sensiz nasıl hissediyor? Nasıl hissediyorsun? Benim bu videoyu izleyen arkadaşım hayatında olmadan sen nasıl hissediyorsun? Yıkılan kule geldi. Harabenin altında kalmış gibi hissediyorum. Hayatım tepetaklak oldu. Kendi içimde çok büyük acı bir değişim yaşadım ve öngöremedim, kontrol edemedim diyor. Belki hak etmediğini düşünüyor, belki de size hakkınızı vermediği için bu söz konusu oldu, bu yıkım diyor. Bakın aynı kolye burada da var. Bir iletişim ya da aniden iletişimin kesilmesiyle ilgili olabilir. Hayatında çok ciddi bir biçimde belki kökten çatırdayan durumlar olmuş olabilir. Bir anda sizsiz bu kişi nasıl hissediyor? Bir anda oluverdiyse bu ayrılık durumu, çekip gittiyseniz, kendisi düşüncesizce böyle bir eylemde bulunan taraf olduysa da fark etmez. Çok büyük bir değişim, çok büyük bir dönüşüm geçirdiğinden bahsediyor arkadaşlar. Ruhsal olarak o eski o değil. Yani sizsiz nasıl hissediyor? Sizinle beraber olduğundan çok daha farklı hissediyor ve derin bir özlem, anılara gömülme olabilir. Başka nasıl hissediyorsun? Ummadığı bir şey yaşamış. Onu salıverdiğinizi, onu bıraktığınızı, arkanıza dönüp gittiğinizi hissediyor. Sizin güler yüzlü, verimli, yaratıcı, anaç, doğurgan, bir tanrıça gibi dinleyen eril arkadaşlarım da güçlü bir karakter, güçlü bir insan olarak alabilirsiniz.
Bu halinizi özlediğini görüyorum. Hatta böyle son günlerde çok anılarda dolaşıyor da olabilir. Ya onun anılarını süslediğinizi görüyorum. Gözyaşı da dökmüş olabilir. Şuradaki su damlası bana bunu çağrıştırdı. Evet, bu insan sizi özlüyor. Sabretmeye çalışmış belli bir dönem ama ummadığı şeylerle karşılaşmış. Belki de gelirdi diye düşündüm ama gelmedi. Onsuz gitgide özlem dolu ve berbat bir enerji içerisindeyim de diyebilir. Peki seni çevresine nasıl anlatıyor kısmına geliyorum. Nasıl anlatıyorsun? Başım ağrıdı biliyor musunuz? Boynumun, ensemin arkasından gelen bir ağrı saplandı. Ay bu kişinin enerjisi bu. Nasıl anlatıyorsun? Anlatıyor musun? Anlatıyorsan nasıl anlatıyorsun? Anlatıyor. Olay bir evde gerçekleşmiş olabilir. Ev kartı geldiği için ev, iş yeri böyle bu kişiyle paylaştığınız anlar, belki ayrılığınız, belki daha güzel anlarınız da olabilir. Evde geçirdiğiniz zaman diliminde veya bu kişi evde olduğunda paylaşıyor olabilir. Yalnız şu şekilde anlattığını görüyorum. Siz güvenilir, bu kişiye huzur veren, ona rahat hissettiren ya da kendinizde rahatlığınıza önem veren bir yapıda olabilirsiniz. Ona kalben de böyle bir sıcak ev temasını, huzurunu hissettirdiğinizi biliyor ve bu şekilde ifade ediyor olabilir. Yalnız ya o sizi tam çözememiş, burada bir belirsizlik, bir bu kafa karışıklığı var ya da kendisi size yeterince net olamamış. Bunun nedeni de araya giren üçüncü şahıslar. Bir yılan arkadaşlar. Bu kişinin yakın çevresinden bir insan olduğunu düşünüyorum. Aranızı bozan kişileri bilerek bu şekilde anlattığını görüyorum. Ama benim burada çok fazla dedikodu yapar gibi ya da sürekli sizin hakkınızda konuşma gibi bir durumu hissettirmedi kartlar. Daha çok kendi kendine söyleniyor olabilir evinde. Problemler var. Karmaşık, araya zaman girmiş olabilir. Bu zamanla beraber işleri nasıl çözeceğini tam bilemiyor olabilir. Bir kadın yüzünden hepiniz için bu değişkenlik gösterir. Kimisi için anne, kız arkadaş, başka bir kadın kişi. Bu kişi yüzünden bozulmuşa da benziyor aranız. Bir de şöyle bir durum da görüyorum. Hepiniz için geçerli olmayacaktır ama burada inceden inceye bir manipülatif enerji çalışıyor. Ya. Acaba beni manipüle mi etti? Ben manipüle mi edildim? Ya da beni kim manipüle etti de bizim aramız böyle bozuldu gibisine bir şeyler söylediğini görüyorum. Ama burada çok fazla dillendirmek yok. Sizi hatırladığında daha çok romantik anılar içerisinde oluyor. Ama ben yine de kendi destemden de soracağım. Sadece 2 tane kart almak istiyorum. Şu aradaki gözüme takıldı. Evet, kök çakra ve ev. Sizi evi gibi görmüş olabilir. Güvenli alan, güvenli bölge. Sizinle beraber bazı durumlara, özellikle de duygular konusuna kök salacağını hissetmiş olabilir. Bu insan size ait hissetmiş arkadaşlar. Sizde özel bir parça bulmuş. Güvende ve korunmuş hissetmiş veya size böyle hissettirmeye çalıştığını ya kendi kendine anlatıyor ya çevresindeki insanlara anlatıyor. Ama burada zararlı bir kişi var. Ben bu kişinin o bir yılandı. Onu da aldım işte evime ya da çevremdeki insanlara soktum. Onları tanıştırdım, onlarla tanıştırdım gibisine bir şeyler anlattığını hissetmedim. Buradaki farklı bir şahıs. Sizi görsel olarak çok düşündüğünü görüyorum. İlk izlenimi bir defa olumlu. Kafasında çok dolandırıyor. Bu aralar zihninde çok fazla canlandırdığını görüyorum. Görsel olarak sizi çok beğendiğini de söylüyor ya da anlatıyor olabilir. Belki kendine, belki çevresindekilere. Diğer sorumuza gelelim. Sen onda nasıl kaldın? Şu kağıdı şuradan çıkartacağım. Şuraya koyacağım. Köşeye sıkıştı. Evet. Nasıl kaldınız siz bu kişide?
Ona evrensel bilinç ve bir farkındalık aşılamışsınız. Zaten yorumun başında bir asılan adam kartımız gelmişti. Daha farklı bir şekilde düşünmesi, belki belli başlı durumlarda hikmete ermesi, bir aydınlanma yaşaması gibi konu aslında ayrılığınızdan sonra ya da bu kişinin sizi kaybetmesi durumundan sonra olmuş. Ben bu insanın fazlasıyla entelektüel olduğunu görüyorum. Kolay kolay fikir beğenmez. Fikirlere, başka düşüncelere eğer kendi kafasına yatmadıysa saygı duymaz. Ama bu anlamda sizin fikirlerinizi beğendiğini, size saygı duyduğunu görüyorum. Kendi hayatında hakimiyet kurması gereken noktalarla ilişki içerisinde gücünü yanlış kullanması, pardon cümlemi toparlayacağım, çok pardon. Kendi hayatında hakimiyet kurması gereken noktalarla ilişki içerisinde hakimiyet kurmasına gerek olmayan noktalar arasındaki farklılığı ona anlatmışsınız, yansıtmışsınız. Onda bu şekilde kalmışsınız. Aranızda bir güç ve ego savaşı olduysa buna ne gerek vardı ki? Aslında ben umutlu hissediyordum. Bana uzun zamandır hissetmediğim umudu ya da inanmadığım şeyleri belki de huzurlu ve güvende hissetmeyi bana aşılamıştı. Ben o esnada bunu fark etmemiştim diye bu şekilde onunla kalmış olabilirsiniz. Böyle bir farkındalıkla. İlişkide kontrolcülük ve güçleri eline alarak ilerlemeyi kafasına takmış, denge kurmak yerine hüküm sürmeyi, benim dediğim olsun demeyi marifet bilmiş biri de olabilir. Sürekli bir farkındalık teması geliyor. O anın içinde o yaşadığınız durumları, konuşmayı belki çok basit olarak o esnada değerlendirdiği şeyin aslında basit olmadığını fark etmişe benziyor. Güncel enerjide sizle bazı durumların keyfini çıkarmayı, sizi anda yaşatmayı o dönemde bilmediğini söylemeye de çalışıyor. Onda bu şekilde kalmışsınız arkadaşlar. 11-1 ve tekrar 2 tane dörtlü sayı var. Aslında manevi olarak onu desteklediğinizi de burada düşünmüş. Peki diğer sorumuz. Şu an sana bir şey itiraf edecek olsa bu ne olur? Hadi konuşturalım. Baktığım her yerde sen varsın. Evet, anılara gömülüyor demiştim. Çok düşünüyor bu aralar. Sana yalan söyledim. Evet, o herkes için geçerli olmayacağını söylediğim inceden inceye manipülasyon durumunu kendisi de yapmış olabilir. Yani bunu kendisine de söylüyor olabilir arkadaşlar. Burada şöyle yaptın, böyle yapmasaydın daha iyi olabilir diyor. Seni nasıl anlatıyor kısmına tekrar bir es geçtiyseniz dönebilirsiniz. Bir şans daha verebilir misin? Zaten bir sonraki sorumuz muydu? Yok. 8. sorumuz, ikinci şansı vermeli misiniz de onu orada cevaplandıracağız. İtiraflarımız bu şekilde geldi. Seni takip ediyor mu? Hadi gelin şimdi buna bakalım. Takip ediyor musun? Deminden beri şimdi soru soruyorum ya, içimden şöyle cevaplar çıkıyor. Sana ne ya benim takip edip etmediğimden? Onun bende nasıl kaldığı seni niye ilgilendiriyor ki gibi cevaplar çıkıyor arkadaşlar, ters ters. Bu kişi kendisine buna benzer sorular sorulmasından da hoşlanmıyor olabilir. Çok sık takip ettiğini görmüyorum. Kafasını işiyle gücüyle meşgul ediyor. Bunun nedeni de takip ettiğinde moralinin bozulması. Ama ediyor. Yani bir kapı deliğinden ya da bir kapı aralığından bakıyor bazen. Çok sık değil ama yaptığı zaman da belki kendi kafasına yatacak bilgileri bulana kadar, merakı dinene kadar, araştırması bitene kadar yapıyor. Veya aranızda şimdi burada bir anahtar deliğinde bir parıltı çıkmış. Bir kapının ağzında duruyor. Sizden böyle bir ışık, bir parlama, bir belirti görmek için de bazen bakıyor olabilir. Dikkatini çektim mi? Bana yazacak mı? Ya da bir iletişim engeli varsa engeli kaldırmış mı acaba dercesine. Daha çok kafasını başka şeylerle meşgul ettiğini görüyorum. Eylemi olur mu? Bakalım eylemin olur mu?
Yani ben onunla bir şeylere başlamak ya da barışmak istiyorum ama diyor sizin için. Bana öyle bir rest çekti. Öyle duvarlar ördü ki bir de ben onun kalbini kırdım. Şimdi onun kalbini kırışımla benim kalbimi kırma tarzında bir intikam alacak diye korkuyorum dedi. Çok net bir eylem gelmedi. Sizin kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Kapı duvarsınız ona. Burada ben bir haksızlık teması görüyorum. Bir de üçüncü kişi durumu gördüm. Ya da üçüncü konu. Yalan söyledim demişti ya, işte o konu olabilir. O konunun açığa çıkmasından korkacağı için aşkı sevgisi de olsa, bir şeylere başlamak istese de, barışmak da istese sizin istemeyeceğinizi düşünüyor. Çünkü siz ayıkmışsınız. Farkındalığınız yüksek. En başından beri yüksekmiş. Belki bu kişiyi uyarmış bile olabilirsiniz. Neyi istediğinizi ya da istemediğinizi söylediğinizi görüyorum ama bunu çok sert bir şekilde söylememiş bile olsanız. Çok anlamamışa benziyor o dönemlerde. Net bir eylem göremedim ben baktığımda. 8. sorumuza geliyorum. İkinci şans vermeli misiniz? Zaten verebilir misin diyordu. Kızgınsınız siz ya da artık gönlünüz geçmiş olabilir. Ben şunu gördüm. Siz kendinizi ne kadar kapatıp geri planda tutarsanız bu insan daha çok size arzuluyor, daha çok istiyor ve merak ediyor. Hayata baktığınız pencere, hayata baktığınız pencerenin yüksekliği ya da açısı bu kişiden daha farklı olabilir. Belki aranızda bir konuşma olabilir ama ikinci şansa çok sıcak bakacağınızı görmüyorum. Arada hala bir tutku olsa da bu kişinin size daha fazla olduğunu gördüm. İnternet üzerinden bir konuşma söz konusu olabilir ya da telefonda. Endişeleriniz ve stresleriniz çıkmış. Hayata bakış açımız farklı, ilişkilerden beklentilerimiz farklı. Ya da ben daha derin ve felsefi düşünüyorum. O daha tutku odaklı, daha sohbette gel geç yaklaşımları tekrar olursa gibi düşünceleriniz olabilir arkadaşlar. İkinci şans konusunda çok hevesli olmadığınızı görmekle beraber burada bu açık kapıyı bırakmak için biraz daha erteleyebilirsiniz. Ya da geçmişteki kişiyi hayatıma almalı mıyım diye uzun uzun düşünebilirsiniz. Bu kişi varlığınızda kıymetinizi pek iyi bilememiş bir insan ama ben bunu görüyorum. Sonuç ne olur bakalım. Sonuç. İki tane ters döndü. Yakın zaman içerisinde daha barışma görmedim. İletişimsizlik devam edebilir. Bu kişinin elini kolunu bağlayan siz de olabilirsiniz. Uzaklardan bakacak size. Zaten kendi hayatından da çok emin olmayabilir arkadaşlar. Uzaklardan bakıyor o size. Ya da siz bu kişiye arkanızı döndüyseniz ona ara sıra uzaktan bakan kişi siz de olabilirsiniz. Burada net bir barış yok. Zaten başarılı olmak için istediğiniz şeyleri bu kişiye ya da istemediğiniz şeyleri bu kişiye ben yansıttığınızı görüyorum. Daha çok bahaneler, çözümsüz kalıplar. Şunu istiyorum ama bu var. Bunu yapacağım ama şöyle bir hedef belirledim ama gel gör ki şu durumum var gibi amalar, fakatlar, bahaneler ya da bir bahane olmasa bile böyle sebeplerin yolu önü tıkaması nedeniyle net bir barış ya da tekrar başlama durumunuzu göremedim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Benim Truva atı için söyleyeceklerim bu kadardı. Paket açılım hakkındaki fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Benim çok fazla paketim var. Bu paketleri aynen bu şekilde yaptığım gibi yapabilirim. Çok detaylı olanları da var. O detaylı olanları deste seç şeklinde yapamasam da sizlere tanıtmayı isterim. Şimdi çiçeğe geçiyorum ben. Evet, çiçekteyiz. Merhaba tekrar arkadaşlar. Bu videoyu bugüne yetiştirmeye çalışacağım. Bakalım sizin hazır paket 10 açılımınız yani ayrılık açılımınızla ilgili kartlar neler söyleyecek? İlk sorumuz, ayrılığınızla ilgili ne düşünüyor? Bakalım ne düşünüyormuş? Ermiş kartı. Düşünüyor. Kara kara düşünüyor. Buradaki adam da o kadar yaşlanmış. Etrafında
okuduğu kitaplar, araştırma yaptığı kağıtlar, çeşitli malzemeler var ki bakın çenesine elini götürmüş düşünüyor. Sizinle tekrar başlayabilir mi? Daha çok ayrılığınızla ilgili düşünme değil de tekrar başlamayla ilgili şeyleri düşündüğünü gördüm ben. Kendi gücüne güveniyor. Bunun için çeşitli yollar yapıyor olabilir. Burada deney yapan insanlar resmedilmiş. Kendi yetenekleri doğrultusunda hareket ederse başarılı olabilir mi? Kötü süreci, döngüyü kapatıp da tertemiz bir sayfa sizinle açabilir mi? Bunun üzerine yoğunlaştığını görmekteyim. İletişim kurmayı da düşünüyor. Aranızda telepatik bir bağlantı olabilir. Ayrıldığınız ayrılalı. Bu kişinin kendi içine daha fazla ışık tuttuğunu, size daha farklı bir dünyaya, daha farklı bir şehre, mekana bakar gibi baktığını, oraya ulaşabilmenin yollarını aradığını görüyorum. Başka neler düşünüyorsun? Daha fazla mücadele etmesi, sorumluluk alması, çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer ayrılmanıza neden olan durum bu olduysa savaşmaması, mücadele etmemesi, iletişim konusunda özellikle de tıkanmalar yaşattıysa şunu şöyle yapabilirdim. Şu anda böyle yapsam nasıl olur? Böyle yaptığımı varsayıyorum. Nasıl sonuçlar elde ederim diye. Buna benzer şeyleri düşündüğünü görmekteyim. Bu kişi evet kendi istediği konular için mücadele verir. Zamanında vermiş de olabilir. Mücadele verdim, emek verdim, çaba sarf ettim ama yine istediğim sonuca ulaşamadım. Acaba nereye atladım? Acaba tam olarak araştırmadığım noktalar var mıydı? Bir şey düşünün arkadaşlar, reçete düşünün. Hangi malzeme eksikti? Ya da bir deney listesi düşünün. Hangi malzemeyi katmayı unuttum? Ya da hangisini gram olarak fazla ya da eksik kattım gibi. Bu kişi bazen de istediklerine ulaşamadığında sinirlenip bunlara çok fazla eğilim gösterdiğini, bunları çok düşündüğünü görüyorum. Sizle ilgili şu anda bir seçim aşamasında. Başak ve İkizler teması çok fazla geldi. Başak Burcu, İkizler Burcu. Merkür burada ön planda olduğu için sürekli düşünüyor, iletişim konusunu düşünüyor. Elleri çok aktif, bir şeyler yazmak ya da yapmak noktasında. Kendini akışa bırakmayı değil, daha çok düşüncelerini yansıtmayı, düşündüğü ya da planladığı şeyleri ellerini kullanarak harekete geçirmeyi istiyor. Burada ellerini sıkmış bir savaşçı var. Dikkatimi de bu çekti. Sinirlenmiş de olabilir. Bakarız az sonra. Peki ikinci sorumuza geçiyoruz. Sensiz nasıl hissediyor? Nasıl hissediyorsun? Benim arkadaşım olmadan nasıl hissediyorsun? Ölüm kartı. Ne kılıç dokuzlusu. Ay arkadaşlar bu ne? Bu kişi mahvolmuş. Bir kere çok üzerime ölü toprağı, torpak diyecektim. Ölü toprağı serpilmiş gibi hissediyorum. O kadar da alakasız bir yerde ağzımdan çıktı ve güldüm ki buradaki enerji çok ağır aslında. Kılıç dokuzlusu. Alışamamış ayrılığınıza. Siz çok ağır hissediyor. Çıkmazda hissediyor. Bu durumu konuşamadığınız ya da kendisine bir türlü ifade edemediği için içinde bastırdığı duygularla beraber huzursuz hissediyor. Anksiyetesi artmış, gece uykusuzlukları yaşıyor, kabuslar görüyor olabilir. Pişmanlık, vicdan azabı. Çok fazla. Bakın buradaki kadın omzunda bir ağır bir testi taşıyor. Omzunda bir yük olmuş olabilirsiniz ama bu vicdan azabı yükü. Pişmanlık, suçluluk. Onu öyle yapmasaydım, bunu böyle yapsaydım acaba nasıl olurdu? Farklı bir sonuç elde eder miydim? Şu anda yapsam ne olur gibisine zaten düşündüğünü az önce görmüştük. Bu kişi ağır bir enerjide. Burada da çok fazla
siyah pelerin giymiş insanlar var ve yas tutuyorlar. Derin kayıp yüzünden. Ya sizi kaybettiğini düşündüğü için kendisini alkole de vuruyor olabilir. Dengesi şaşmış olabilir. Hasta hissediyor olabilir. Evet, peki çevrene nasıl anlatıyorsun? Bu durumu anlatıyor musun? Ne kadar bir tap düştüğünü, bir çare olduğunu anlatıyor musun çevrene? Aslında kendisini çok fazla işine gücüne veriyor. Anlatmaktan kaçıyor. Gece vaktinde, akşam zamanlarında duygusallaşıp kendi kendine içleniyor olabilir. Çok anlatan bir kişilik görmedim. Kaba saba davrandıysa, affedersiniz ama Lenormand'ın ayı kartı bize örnek olarak ayı gibi tabirini de verir. Ayı gibi davrandım diyebilir kendine. Yani bir kabalık, bir yanlışlığını düşünüp durumu içselleştirdiğini, bu duyguların ona ağır geldiğini, kaldıramayacağını anladığı anda kaçamak tavırlar sergilediğini görüyorum. Kafasında çok dolanıyorsunuz ama. Ama ne yazık ki bu kişinin anlattığı şeyler de belki çok yakın bir dostuna paylaşıyordur. Kendine daha fazla itiraf ettiğini görüyorum. Daha çok aynı davranış modellerini sergilemenin verdiği sıkıntıya tekrar düştüğünden bahsediyor. Tutarlı davranmadım, güven vermedim, güvenini kırdım, onda şüphe yarattım diye düşünüyor. Peki, sen onda nasıl kaldın? Evet. Nasıl kaldınız bu kişide bakalım. Siz bu insanın gerçek yüzünü görüp hissettiğiniz için, farkındalığınız son derece yüksek olduğu için o esnada belki ayrılmadan kısa süre önce derin bir içsel huzursuzluk ve karmaşaya düşmüş olabilirsiniz. Ne yapacağım? Hissettiğimi mi dinleyeyim? Bildiğim şeyler ya da gördüğüm şeyler arasında bir yanılma payı var mı? Biraz daha mı bekleyeyim tarzında böyle bir ikileme düştüğünüzü görüyorum. Bu insan aslında bunu da gözlemlemiş gibi. Kendisi içinden gelen sesi dinleyerek hareket etmemiş. Bu insan, o benim gerçek ruh eşim miydi, ikiz ruhum muydu ya da hayatımın gerçek aşkı mıydı acaba? Onun çok fazla rüyamda görüyorum. İşaretler alır oldum. Büyücü kartı da gelmişti arkadaşlar. Telepatik olarak sizinle bu insan iletişim kuruyor. Özellikle gece vakitlerinde. Hala bağlantıda, sizinle o bağlantıyı koparmak istemiyor. O bağlantının kopmadığının bilgisini de size bu şekilde aktarıyor. Psikik bir saldırı demek istemiyorum ama onu görmenizi istiyor. Ben burada şöyle bir şey hissettim. Ya tamam, benim o esnada gerçek yüzüm bu olabilir de ama hani bunu da gösterdim. Bakın tıkandım. Anlatamıyorum. Bu kişi böyle. Ya başka bir yüzüm daha var. Aslında sana onu söylemeyecektim. Bunu gösterecektim. Şöyle diyecektim falan filan. Böyle bir şeyler söyleyecek olabilir. Tüm sonbahar boyunca bu kişi de kendi içinde bir yaprak dökmüş. Sonbahar boyunca bu kişi de kalmışsınız. Biraz daha devam ettirelim. Yıkılan kule geldi. Bu kişiyi ruhsal bir değişime, kabuk değişimine ve belki de özgürleşmesi gereken kötü özelliklerinden onu bertaraf etmeye, uzaklaştırmaya itmişsiniz. Bunun ilahi bir müdahale olduğunu da görüyorum. Bana burada sen onda nasıl kaldığının cevaplarını da verdi ucundan bucağından ama daha çok olayı anlatıyor. Bir de sizin gözünüzden değerlendirmeyle beraber anlattı. Beni yıktı, geçti, mahvetti. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Öngöremediğim, hazır olmadığım anda bir anda tepeme şimşekleri çakıverdi diyor. Gerçeklerin tokadıyla beraber de bana gereken mesajı verdi. Şimdi ben huzursuzum diyor arkadaşlar bu kişi. Peki bir şey itiraf edecek olsaydın eğer ne itiraf ederdin? Size de bu desteği kullanmak istedim. Hadi bir şey itiraf edecek olsaydın ne itiraf ederdin? Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Zaten o büyücü kartıyla beraber
Bunun hazırlık aşamasında yapmaya çalışıyor bir şeyler. Artık kendisine hangi konuda güveniyorsa. Onun mesajlarını da size veriyor. Bu tam çakal var ya. Tilki kartı da buradaydı zaten değil mi? Evet. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Belki de emin olduğu için yeniden denemenin yollarını arıyordur. Tabii yani. Ama arkadaşlar bazen de böyle oluyor. Bir insanın değerini anlamak için belki uygun olmayan başka insanlarla etkileşim. Siz üzülüyor olabilirsiniz mesela ama daha başka bir şeye hizmet ediyor olabilir bu durum. Kimse senin gibi olmayacak diyor. Seni üzmekten korkuyorum. Bence bu insan evet bir kabuk değişimini onu götürmüşsünüz. Belki kendi istemese de gerçek yüzüyle yüzleştirmişsiniz. Ama bana tam böyle akıllanmış gibi de gelmedi. Hala böyle üzmekten korktu. Ben biliyorum kendimi. Şu hatayı da yaparım. Bir şey söylerim, çam deviririm diye düşündüğünü görüyorum. Sizi takip ediyor mu? Buna gelelim. Takip ediyor musun? Bir tane kart düştü. Kılıç ikilisi. Göremiyorum ki takip edeyim diyor. Aranızda engel olabilir. Köpüklü bir denizde burada ölü gibi yüzen biri var. Ve az önce de öyle bir tema vardı. Sürekli yatma, uzanma enerjisi. Rüyasında görüyor olabilir. Ya da anca rüyasında görebilir. Bu da olabilir yani, neden olmasın. Para yedilisi. Bu kişi bakıyor size de göremiyor. Bakıyor ama göremiyor. Bu yüzden böyle uçarak gelmeyi falan düşünüyor olabilir. Ya da kuş bakışı bir şekilde aşağıda bulunuyorsanız eğer yani arıyor olabilir arkadaşlar sizi. Evet. Bakmakla görmenin farkı. Bakıyor bakıyor göremiyor bu kişi sizi. Peki bir eylemin olur mu? Eylemin olur mu? Pek de bir romantik. Anahtar düştü. Çok önemli bir açıklaması olabilir. Bir şeyler keşfetmiş olabilir. Kapalı bir kapıyı açmak adına. Bir çözüm bulmak isteğiyle beraber bir eylem niyeti var arkadaşlar. Mezar geldi yeniden. Evet, bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek istiyor bu kişi. Artık sıkılmış yani. Çok fazla mezar teması var. Az önce de tarotta geldi mezar. Yeniden sıfırdan, geçmişi öne çekmeden, tertemiz bir enerjiyle başlayalım mı diye gelebilir. Peki. Ve ben burada şu boğa burcunun, şu akrep burcunun kartı şu içinde bulunduğumuz dönemde olabilir arkadaşlar. Dikkatimi çekti bir anda. Peki diyelim döndü. Siz ikinci şansı vermeli misiniz? Yani bu boğa burcundaki ay tutulmasının etkisi bir kısmınıza eski sevgilinizi ya da sevgililerinizden birini getirebilir. Eğer somut, net ne istediğini bilen ciddi bir adımla gelirse şans vermelisiniz dedi kartlar. Bunun için güvendiğiniz, çevrenizde size destek olan, olacağından emin olduğunuz farklı kişilere de danışabilirsiniz. Eğer verirseniz şans, burada somut gelişmeler gözüküyor. Vermeyin demedi bakın. Peki sonuç ne olur? Yine tarottan alalım. Ay arkadaşlar, barışıyorsunuz. Burada ben güzellik görüyorum. Dileklerin geç de olsa yerine geleceğini gördüm. Bir rahatlama, bir ferahlama, istek, arzulara kavuşma konusu durumu var. Güzel. Buranın sonuç kısmı güzel geldi. Ben tabii yine siz dinleyicilerin iradesine bırakıyorum. Benim açılımda gördüklerim bu şekildeydi. Ben ona bir daha asla şans vermem, o bunu hak etmiyor diye düşünüyorsanız siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Ama benim gördüğüm bu. Yani bu insandan böyle %100 bir değişim göremedim ben. Yani siz de bunu kabul edip şans vermek istiyorsanız bunu bilerek
hareket ederseniz eğer hayal kırıklığına uğramazsınız da diyebilirim. Açılımlar bu şekildeydi. Hazır paketlerle ilgili fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Veya Instagram'daki hazır paketlerden yapmamı istediklerinizi orada oylama açtığımda yapabilirsiniz arkadaşlar. Oylamaya katılabilirsiniz. En çok talep edileni yapacağım bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.